Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Modelim bu şekilde iki şişle yapılmış, böyle çiçek gibi çok güzel bir model oldu. Beyazla da çok hoş, çok şık durdu gerçekten. Evet, modelim bu şekilde. Evet, hemen şöyle yakından göstereyim. Sonra birlikte yapmaya başlayalım. Ben birazcık kalın bir ip kullandım. Daha çok kendini göstermesi için. Daha ince iplerle yaparsanız daha zarif durabilir arkadaşlar. Bu şekilde kalın iplerle bence battaniye yapabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi kesinlikle denemelisiniz. Bence çok güzel olur. Evet. Şimdi modelimizin yapımına hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra oradaki zil butonuna tıklayarak oradan tümü seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olup bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunu da buradan sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Yine 3 numara şiş kullanacağım fakat bu kez daha ince bir ip kullanacağım. Bakalım nasıl duracak. Şimdi ilk sıramda ilmeklerimi hazırladıktan sonra hemen ilk sıramda bu şekilde başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen sıradaki tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıramın sonuna kadar. Bu şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Tamamını ters olarak örüyorum. Burası örgümün ön yüzü. Ters olarak ördüm. Bu arada kusura bakmayın, şunu söylemeyi unuttum. 5'in katları üzerine modelinizi kurabilirsiniz. 5'in katları artı 2 ilmek olmak üzere. Ben şu anda 17 ilmek üzerine sizlerle paylaşıyorum. Sizler de ne yapmak istiyorsanız 5'in katları artı 2 tane, yani birer tane kenar ilmeği olmak üzere 5'in katları artı 2 şeklinde modelinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi örgümün diğer tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar arka yüzünden de tamamını ters olarak örüp sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iki sıra örgümün başlangıcında ters ördüm. Eğer battaniye yapacak olursanız kıvrılma yapmıyor arkadaşlar. Herhangi bir lastik vesaire bir şey yapmanıza da gerek yok. Direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bakın, örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada artık ilmeklerimi yerleştirmeye başlıyorum. Bu benim kenar ilmeğim. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra sıradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sıradaki 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkası hep aynı şekilde, hep ters olarak örüyoruz. Her sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Tamamını ilmeklerimin, örgümün arka yüzünden tamamını ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna varıncaya kadar. Tüm ilmeklerimi örgümüzün arka yüzünden hep ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Her sıramız bu şekilde. Evet. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu şekilde. Sırada 5 tane düz ilmeğim var. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Şimdi 1 ve 2 atlıyorum. 3. ilmeğim, bakın 1, 2 sıra burada düz örgüm görünüyor. Hatta şöyle 3 sıra gibi, fakat düz örgüme dokunmuyorum. Hemen bu 3. sıradan aşağı doğru gelip şuradaki haroşaya batıyorum bakın. 1, 2 tane atlıyorum. 3. ilmeğimin altındaki şu haroşaya batıp buradan düz örgü örer gibi bu şekilde ilmek çıkardım.
Şimdi ilmeğimi çıkardım. Örgüm boyuna gelinceye kadar da uzattım. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Ve yine buradan şöyle düz olarak ilmek çıkaracağım. Bu ilk sıranızda eğer ki zorlanacak olursanız tığdan da herhangi bir tığla yardım alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ilmeğimi çıkardım. Şimdi ipimi ön yüzüne aldım. Aradaki 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı işlemi buraya da yapıyorum. Sırada 5 tane düz ilmeğim var. Şu benim kenar ilmeğim. Hemen buradan bakın 1, 2 değil, üçüncünün altındaki şu haroşenin altından batıp buradan bu şekilde düz örgü örer gibi ilmek çıkardım. Örgüm boyuna gelinceye kadar uzattım. Şimdi aradaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aradaki 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar aynı yere batıyorum ve buradan tekrar ilmek çıkartıyorum. Bakın ben ilk sıram olduğu için tabanda da hiç lastik uygulamadığım için bu şekilde çıkarırken biraz ilk sırada evet zor çıktı. Hemen kenarındaki kenar ilmeğimizi de sonda kalan bir ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Şimdi arka yüzümüzde ne yapacağız? Tamamını yine tersten öreceğiz. Bu alttan çektiğimiz ilmeklerimizi alttan uzatarak çıkardığımız ilmeklerimizi örmeden atlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki bakın alttan çektiğim ilmek şu. Onu hiç örmeden sağdaki şişime aktardım. Sonra diğer tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bunu da ters olarak ördüm. Bakın, bunu da yine aktardım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, alttan çektiğim ilmeğe geldim. Şu yani. Bunu da aktarıyorum örmeden. Diğerlerini ters olarak örüp devam ediyorum. Bakın, bunu da aktardım. Evet. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu şekilde. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğinizin yönü düzse benim örgü şeklimden dolayı ters olmuyor arkadaşlar. Düz oluyor. Parmağınızı dolayarak attığınızda bu ilmek ters denk geliyor. O zaman düzeltmeniz gerekiyor. Fakat şu an benimkisi düz. O yüzden ben bunun ikisini birlikte herhangi bir işlem yapmadan ördüm. Yani çıkardığım ilmeği yok etmiş oldum. Sonra aradaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bakın bu benim sıramın sonunda şu çektiğim ve şu da düz olan ilmeğim. Şu şekilde yapıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Şimdi aradaki 5 tane olan ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. Bunun ikisini bir ördüm. Aradaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz ördüm. Bunu yine bu şekilde alarak ikisini birlikte ördüm. Sıramın sonundaki kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bakın. Çiçeğimizin birinci yaprakları ortaya çıkmış oldu. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. Tamamını sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum yine. Tüm ilmeklerimi ters olarak sıramın sonuna kadar örüyorum. Evet, ters olarak tüm ilmeklerimi ördüm.
Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2. Şimdi bu 2 ilmeğimi ördüm. Düz olarak örüyorum. Buradan ilmek çıkarmıştık arkadaşlar, bakın. Aynı yere batıyorum, buraya düz olarak uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Örgüm boyuna gelinceye kadar uzatıyorum bu şekilde. Şimdi kalan o 3 ilmeğim vardı. Şöyle biraz daha çekelim. Örgümüz toplamaması için. 1, 2 ve 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Hemen aradaki 5 tane olan ters ilmeğimi ördüm. Aradaki 5 tane olan ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın, düz ilmeğimin 1, 2 tanesini ördüm. Şimdi alttan ilmek çıkaracağız. Yine aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Az öncekilere battığımız yere batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. Örgümün boyuna gelinceye kadar uzattım. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ve 3. ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu alttan çektiğim ilmeği örmeden sağdaki şişime aktardım. Devam ediyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Yine örgümün arka yüzünden sadece alttan çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime aktarma yapacağım. Evet, bakın şu benim alttan çektiğim ilmeğim. Bunu örmeden aktardım. Kalan düz ilmeklerimi kalan ilmeklerimi ters olarak örüp örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bu alttan çektiğim ve hemen yanındaki 3. olan düz ilmeğim, ikisini birlikte ördüm. Devam ediyorum. Diğer 2'yi düz ördüm. Yine aradaki 5 tane ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum bu şekilde. 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra bakın, düz ilmeklerimden 1, 2 taneyi düz olarak ördüm. Bunu ve hemen yanındaki ilmeğimi, yani alttan çektiğim ve yanındaki düz ilmeğimi, ikisini bir ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın, buraya kadar modelimizin görünümü bu şekilde. Evet, şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Şimdi arkadaşlar bakın, şuraya kadar, yani şu tam ortadaki yere kadar ters olarak örüyorum. Oraya bu fıstıklarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi de yine, bu benim kenar ilmeğimdi. Bunlar 2 tane ters olarak ördüm. Şimdi bu tam ortadaki ilmeğim. Bunu ters olarak ördüm. Hafiften uzatıyorum. Şişimin üzerine bir tane doladım. Tekrar ördüm 3. Doladım, ördüm 5. Doladım 6. Tekrar ördüm 7. Şimdi 7 tane olduktan sonra bu ilmeği şişimden çıkartıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Tüm ilmeklerimi soldaki şişime aktarıyorum. Eğer ki yapmakta zorlanırsanız, bakın ben bazen zorlandığımda bu şekilde yapıyorum. Ön yüzünü çevirirseniz daha rahat geçiriyorsunuz şişe. Bu şekilde hepsini sol şişime aktarıp ters olarak hepsini birlikte örüyorum. Ördüm fakat çıkarmıyorum. Bunu da yine sol şişime aktardım. Bu tek ilmeğimi ve ters olarak ördüm. Şimdi hepsini birden şişim üzerinden çıkardım. Hafiften sıkılaştırdım. Ve 1, 2 saymamıza gerek yok arkadaşlar. Yerine geldiğimizde göreceğiz. Aradaki tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Nereye kadar öreceğim? Hemen göstereceğim. Tam
şu modelimizin orta kısmına kadar. Hani 5 tane düz vardı, onun üçüncüsüne kadar. Yani ben bir tane daha örmem gerekiyor. Şimdi yine fıstık yapacağım yere geldim. Bakın bu şekilde ördüm, ters olarak hafiften uzatıyorum. Şişimin üzerine bir doladım, 2 ördüm, 3 doladım, 4 oldu, ördüm, 5 oldu, tekrar doladım, 6 tekrar ördüm, 7. Şimdi 7 tane bu şekilde doladıktan sonra arkadaşlar şuradaki ilmeğimizi, kenardaki o ilmeklerimizi almamaya özen gösterelim. Bu şekilde hemen ters olarak hepsini birlikte örüyorum. Ters olarak ördüm. Fakat yine şimdiden çıkarmıyorum. Bu ters olarak ördüğüm bu ilmeği soldaki şişime aktardım ve bu şekilde bunu da ters olarak ördüm. Şimdi hepsini sol şişimden çıkardım. Hafiften sıkılaştırdım ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Evet, bakın modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonrası modelimizde tekrarlayarak devam ediyor. Sadece ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yani şuraya model gelecek. Buralar düz olacak. Nasıl yapacağız onu da? İlk ilmeğimi örmeden aldım düz olarak. Daha sonra burada 5 tane düz ilmeğim vardı. Bunları ters yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ördüm. 1 2 3 4 ve 5 tane düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Arka yüzünden yine hepsini ters olarak öreceğiz. Burada yaptığımız işlemi bu kez şu ortaya düz ilmeklerimizin üzerine denk getirerek devam edeceğiz. Modelimin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok böyle gösterişli, özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Kalın iplerle dediğim gibi battaniye yapılabilir. Daha ince bu tarz iplerle bebek yeleği, bebek hırkası yapılabilir. Nerede istiyorsanız kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.